Merhabalar. Bugün Kars'tayız. Birkaç gün Kars'ta misafiriz. Çıldır Gölü'ne gideceğiz, Ani Harabelerine gideceğiz. Kars'ın merkezinde o meşhur Baltık mimarisindeki pek çok yapıyı göreceğiz. Birkaç müze gezeceğiz. Kars Kalesi'ne çıkacağız. Aynı zamanda tabyaları da görmek istiyoruz. Hep birlikte Kars'ı keşfedeceğiz. Kars kelimesi kapı anlamına geliyor. Bir nevi sınır görevi görüyor. Kafkaslardan Anadolu'ya geçişte adeta bir kapı niteliğinde. O yüzden de bu isim verilmiş. Kars'a aynı zamanda Serhat şehri de deniyor. Serhat sınır boyu demek. Kars tam sınırda bir il ve yüzyıllar boyunca Moğolların, Selçukluların, İranlıların, Rusların işgaline uğramış. O yüzden de hep bir kapı niteliğinde Serhat şehri denmiş. 93 Harbi'nde yani 1877-1878'de Ruslar Kars'a giriyor. 40 yıl boyunca Kars'ta kalıyorlar ve bu kaldıkları dönemde de Kars'ın mimari yapısını baştan aşağı değiştiriyorlar. Kars'ın pek çok binasını Baltık mimari tarzında yapıyorlar. Baltık tarzı, Baltık mimarisi, muhteşem Baltık mimarisi. Baltık mimarisi miydi? Baltık mimarisinde Ruslar burada ne yapmış? Anadolu'daki ilk planlı şehri yapmışlar. Doğu batı yönünde ve işte kuzey güney yönünde 4'er tane büyük cadde, birbirini kesen cadde var. Bunlar adeta kafes şeklinde 16 blok oluşturacak şekilde bir sokak yapısı oluşturuyorlar. Etraflarına karşılıklı Baltık tarzında mimariler yapıyorlar. Bunlardan en önemlileri de defterdarlık binası. Dışarıda yine Baltık mimaride görmeye alışık olduğumuz yalancı sütunlar var. Buradaki binalarda Rusların yine buraya kazandırdığı peç sistemi var. Peç Rusça'da soba demek. Rusya da çok soğuk iklimli bir memleket. Buna göre büyük bir soba oluyor evin içinde ve bu sobadan çıkan sıcak hava bütün bu binaların içindeki duvarları geçerek binayı ısıtıyor. Yine onların yaptığı Baltık mimari tarzında yaptığı bütün evlerde de peç sistemi var. Kars'ta gerçekten çok fazla köpek var. Çok da tatlılar bu arada. Adeta sembollerinden bir tanesi haline gelmiş. Anladım. Çeteyle geziyoruz şu an. Bak bak bak. Bana niye foto atıyorsun sen? Burada yetiyor, istiyor böyle. Koca yere sığamadık şu an. Çok sevgi dolusunuz. Meşhur Çeltikov Otel'in önündeyiz. Tam olarak Baltık mimarisinin çok güzel bir örneği Çeltikov Otel. 93 Harbi dediğimiz dönemde buraya gelen Çeltikov ailesi buraya geldikten bir 10-15 sene sonra kendi evini inşa ettiriyorlar. Tamamen Baltık mimarisinde. Kars'ın ilk konservatuar binası olarak da biliniyor. Şimdi size gerçekten çok ilginç bir şey göstereceğiz. Aşağısı Yemen Kahve. Oranın üstü Melekler Evi diye de bilinen bir yer. Burası bu hani 40 sene Rus işgalinde kalmıştı ya Kars. O dönemde çok üst rütbeli işte komutanlardan bir tanesinin eviymiş. Burada her duvarda çok ince ince düşünülmüş resimler var, melekler var. Özellikle işte yukarıda tavanı görüyorsunuz. Peç şeklinde işte evlerin ısıtılması sağlanıyordu. Peç de soba demekti hatırlarsanız Rusça'da. Arka tarafta şimdi ana sobayı göstereceğiz. Oradan yanıyor ve sıcak hava evi dolaşıyor, duvarların içinden geçiyor ve o şekilde ısıtma sağlanıyor. Buradan yakıyorsunuz ve bütün evi dolaşıyor. Böylece bizim çocukluğumuzdaki gibi elin yandı, kaynar su koyduk. Yok. Şimdi Baltık mimari tarzı evlerde ince uzun bir koridor vardı. Koridorun kenarlarında işte odalar vardı. Burası o evlere örnek. Şu büyüklüğüne bakar mısınız evin? Şimdi gelin birlikte gezelim. Olduğu gibi her taraf şöyle tamamen çift cam. Kars'tan çıktık. Ani Harabelerine ve Çıldır Gölü'ne gideceğiz. Tam yolun kenarında bir tilki gördük. Onu çekmek için durduk. Durunca da tabii böyle bir güzellikte, böyle bir sonsuzlukta hakikaten inip bu duyguyu yaşamak istedim. Muhteşem bir şey. Yani çok uzun süredir İstanbul'da böyle kar tabii ki görmüyoruz. Ben zaten Ege'liyim, karla ilişkim çok böyle sınırda. Ya bu muhteşem bir duygu. Hani böyle anda kal, anda kal deniyor ya son dönemde. Burası tam onun için.
tek kapılı 1001 kiliseli Ani harabelerindeyiz. Ani harabeleri 76 hektarlık çok büyük bir alana kurulu bir ören yer aslında. Şimdi turnikelerden müze kartımızla geçtik. Şimdi tam arkamda bir aslan figürü var. Bu figür Selçuklu Sultanı Alparslan'ın simgesiymiş. Bir kapıdan daha giriyoruz. Alanın büyüklüğünü göreceğiz. Burası 2016 UNESCO Dünya Kültürel Mirası listesine girmiş. Ani harabelerinin geçmişi M.Ö. 3000 senesine kadar dayanıyor. İpek yolunun 100 bin nüfuslu krallar diyarı olarak da geçiyor. Uzak Doğu'nun batıya açılan, Anadolu'ya açılan kapısı niteliğinde dönemin çok zengin ve kozmopolit şehirlerinden bir tanesiymiş. Şimdi ilk gördüğümüz yapı Halaskar Kilisesi. Yıkık kilise de deniyor. Gördüğünüz gibi hiç şaşırtıcı değil. Dönemin prensi şimdiki İstanbul olan, geçmişteki Bizans'ın Konstantinopolis'i olan yere gidiyor. Kutsal haçı onlardan alıyor, emanet olarak alıyor. Korunması için getiriyor, burada saklıyor. Bu kilise neden böyle? Yıldırım düşmesi sonucu kilisenin yarısı yıkılıyor. Gerçekten hani bütün çıplaklığıyla bu haliyle çok etkileyici bir görüntüsü olan bir kilise. Şu anda Tigran Honens Kilisesi'ndeyiz. Resimli kilise olarak da biliniyor. Aziz Krikor Kilisesi olarak da biliniyor. Konumu itibariyle o ana meydanda böyle herkesin gördüğü, gezdiği tarihi eserlerden biraz daha farklı bir yerde. Daha aşağıda tam böyle Ermenistan sınırında kaldığı için, daha korunaklı bir yerde olduğu için çok göz önünde değil. O yüzden çok az insan gelip burayı görüyor. Muazzam derecede ayakta kalabilmiş bir yapı. Yalancı sütunlar gibi çok incelikli bir yapısı var. Dönemin zengin ailelerinden Tigranlar Aziz Krikor anısına bunu yaptırıyor. Şimdi burası resimli kilise deniyor. Neden deniyor? Ali harabilerin içinde tek böyle duvarları fresklerle, resimlerle süslü. Yapı bu aslında. Aziz Krikor'un ve Hz. İsa'nın hayatını anlatan fresklerle süslü tüm duvarlar. Bu yapının dışında da çok güzel iki tane özellik var. Bunlardan bir tanesi bizi çok şaşırttı. Burada güneş saati var. Şurada görebilirsiniz belki bir çubuk ve altında yarım böyle çiçek yaprakları gibi, papatya yaprakları gibi bir çizim var. Bir diğer özelliği de bu kilisenin duvarına bu yapıyla ilgili ne zaman yapıldı, kim tarafından yapıldı, kaç senesinde yapıldı, ne amaçla yapıldı ve hangi tadilatlardan geçti gibi bir takım bilgiler kitabe şeklinde şöyle duvara yazılıyormuş. Şurada 3 alanda tüm detaylarıyla var. Arkamda görmüş olduğunuz ana harabelerindeki büyük yapı Ana Katedral diye de geçiyor, Büyük Katedral diye de geçiyor, Fethiye Camii diye de geçiyor, Beşik Kilise diye de geçiyor. Burası 1010 yılında yapımı tamamlanmış bir katedral. Burasını yapan mimar aynı zamanda Ayasofya'nın da kubbelerini onaran Tirdat. Burasının önemi ne? Aslında herkesin bildiğinin aksine Alparslan 1064 yılında ilk Anadolu'ya giriyor ve girdiğinde de hemen bu katedrali camiye çeviriyor. İlk cuma namazını burada kılıyor. Fethiye Camii denmesi nedeniyle işte Fetih Camii'nden geliyor. Burada tabii ben biraz daha freskler falan görmeyi beklerdim. Şu anda Ani harabelerinde çok özel bir noktadayız. Neredeyiz? Ünlü İpek yolunun, yani bütün dünyanın vakti zamanında bütün dünyanın ticaretinin döndüğü ta Çin'den başlayıp Venedik'e kadar uzanan İpek yolunun Anadolu'ya ilk girişteki yerindeyiz. Şu anda tam sınırdayız. Bizim bu tarafımız Ermenistan, bu tarafımız Türkiye. Şurada gördüğünüz köprü, yıkılmış olan köprü de işte vakti zamanında İpek yolundan böyle kervanlarla Anadolu'ya gelenlerin giriş yaptığı köprüymüş. Aslında yakın bir zamana kadar ayaktaymış köprü ama güvenlik nedeniyle komşumuz tarafından yıkılmış. Burada şöyle de bir ilginç bir yerdeyiz. Şu gördüğünüz çay aslında işte bizim Ermenistan'la sınırımız. Süzüle süzüle kıvrıla kıvrıla gidiyor. Şuradan size ekrandan göstereceğim. Bu taraf Ermenistan, bu taraf Türkiye. Bu taraf Ermenistan, bu taraf Türkiye. Bu kadar basit aslında dünyada ülkelerin ayrımı. Şurada da burası Kızlar Manastırı diye geçen küçücük bir yapı var. Şimdi Ani'de çok önemli yapılardan bir tanesinin daha önündeyiz. Burası Ebul Manuçer Camisi. Buranın önemine, burası Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi. Daha önce Araplar Anadolu'nun çeşitli yerine camiler yapmış ama burası ilk Türk cami olma özelliğini taşıyor.
Bu cami gerçekten bütünüyle ayakta kalmış bir cami. Şu anda da aslında kullanıma açılmış bir cami. Alparslan az önce söylemiştik, şimdi Büyük Katedrali Fethiye Camii'ne çeviriyor. İlk cuma namazını burada kılıyor. 1064'te Anadolu'ya girdiği zaman. 1071'de de yine Alparslan'ın emriyle Ebul Manuçer burayı yaptırıyor. O yüzden ismi de buradan geliyor. Şimdi bu caminin bir özelliği de Selçuklu mimarisiyle yapıldığı için sekizgen bir minaresi var ve minaresinin öteki cephesinde kalan kısmında da renkli harflerle Bismillah yazıyor. Polatlıoğlu Kilisesi'ndeyiz. Burası Ali harabeleri olarak böyle arattığınızda internette görebileceğiniz ana görsellerden, ana yapılardan bir tanesi. Çünkü bütünüyle ayakta kalmış. Hakikaten çok estetik bir yapı. Yukarı doğru kubbeli bir yapı burası. Dışarıda böyle inanılmaz böyle dağlar, tepeler, vadi var, nehir var. Hakikaten Ali bizi çok çok etkiledi. Yani muazzam bir kültür mozaiği burası gerçekten. Şuralara vakti zamanında şöyle şuralara görüyorsunuz. Şu tarafı göstereyim. Tamamen böyle kayaların içine mağaralar yapılmış. Bazı mağaraların içinde duvarlarda resimler varmış. Kars'a geldiğinizde zaten Ani'yi görmeden gitmemenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Bu kültürel mirası mutlaka bir deneyimlemelisiniz. Ardahan'ın Çıldır Gölü'ne geldik. Ama Çıldır Gölü'ne gitmeden önce burada pek çok kişinin gitmediği bir yer var. Oraya gidiyoruz. Şeytan Kalesi'ne gidiyoruz. Şeytan Kalesi arabayla çok kısa mesafe Çıldır'a. Burası Karaçay Kanyonu'nun olduğu yerde, çok dik sarp kayalıkların olduğu bir yerde. Çıldır Gölü Ardahan'la Kars illeri içinde. Çıldır Gölü'ne çok yakın olmasına rağmen Şeytan Kalesi Ardahan'ın sınırları içerisinde. Şimdi Şeytan Kalesi tam arkamda. Buraya aynı zamanda bir Ortaçağ Kalesi de deniyor. Neden? Çünkü gerçekten Ortaçağ kaleleri dağların, büyük böyle vadilerin, böyle kayalıkların ortasında yapılır. Bu da aynen öyle. Ne zaman, nasıl, kim adına yaptırılmış bilinmiyor. Burasının bir önemi de vakti zamanında İpek yolunda işte bu kervanlar buradan geçermiş. Burası da bir rivayete göre o İpek yolunun kervanların geçtiği yerde böyle çok haydutlar da oluyormuş. Onları korumak amaçlı ve bir nevi de gümrük gibi yapılmış bir kale niteliğindeymiş. Şeytan Kalesi adı nereden geliyor? Aslında Gürcüce'de Şeytan Kalesi deniyormuş. Türkçe'ye birebir çevrilmiş. Kalenin 3 tarafı uçurum ve tek bir yerden girişi var. Burası ele geçirmesi çok zor bir kale ve çok da gördüğünüz gibi hani sarp bir yerde. O yüzden de uzun yıllar ele geçirilememiş. Bu yüzden oraya Şeytan Kalesi denmiş. Bir rivayete göre de ele geçiremeyişinin nedeni de şeytani varlıklar yaşıyormuş. O yüzden de Şeytan Kalesi denmiş. Şu anda Çıldır Gölü'ndeyiz. Çıldır Gölü'ndeyiz derken kenarında köşesi değil, tam üstündeyiz, ortasındayız. Bizim için yani çok değişik bir deneyim çünkü ilk defa bunu yaşıyoruz. Burada birkaç tane yer var. Biz Atalay'ın yerindeyiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Sizin için bu gölü delip içinden böyle ağlarla aynalı sazan yakalamaya gidiyoruz. Onu da deneyimleyeceğiz tabii ki. Haydi. Kuyu açtınız, evet. Bunu açtık, ondan birlikte sığ bağlıyoruz şöyle, ipin ucuna bağlıyoruz. Tamam. Bahara kadar aynı yerde, ilkten bahara kadar aynı. Oo, kısmetlere bakar mısınız? Aldım. Hadi bunu da aldım. Benim yemeğim hazır, gerisini siz düşünün. Böyle bir yer, yani size gerçekten sonsuzluk hissi veriyor. Bu bir gerçek. Çıldır Gölü ile ilgili şöyle bir bilgi verelim. Vakti zamanında 1. Dünya Savaşı'nda Enver Paşa buradan orduları karadan yürütüyor sanıp Çıldır Gölü'nün üzerinden yürütmüş. O zaman da buradakiler aslında bunu biliyormuş ama Enver Paşa vazgeçmesin, şimdi ta oradan dolanmayalım diye hiç ses etmemişler. Şu anda Çıldır Gölü'nde kızaktayız. Şarkı türkü. Şarkı türkü. Mikrofon sizde. Ara ara
Bizi Ufuk Bey gezdirdi. Acayip keyifli bir gezi oldu gerçekten. Şimdi bu tatlı Poyraz'la Ayaz'la gezmenin turu kişi başı 25 lira. Atalay'ın yerindeyiz bu arada. Biz Atalay'ın yerine geldik. Kahvemizi, çayımızı içiyoruz. Müthiş Çıldır Gölü manzarasına karşı. Kars'ın merkezinde 12 Havariler Kilisesi'ndeyiz. Mutlaka görülmesi gereken yapılardan bir tanesi. Burası ilk yapıldığında Ermeni Kilisesi olarak yapılıyor. Daha sonra Müslümanların eline geçiyor, camiye çevriliyor. Daha sonra Rusların eline geçiyor, Ortodoks Kilisesi oluyor. Rusların eline geçtiği zaman da küçük bir çıkıntı var, o çıkıntılar ekleniyor. Daha sonra tekrar Müslümanların eline geçiyor ve şu anda günümüzde Kümbet Camii olarak hizmet veren camiye çevriliyor. Burasının yukarıdan bakıldığında mimarisine haç şeklinde bir yapısı olduğunu görüyoruz. Zaten bunun içinde Ruslar yan tarafa 2 tane küçük ekleme yapmışlar. En tepesinde ismini de aslında veren 12 tane havarinin kabartmalarını görüyorsunuz. Şu anda Kars'ta tarihi Taşköprü'nün üstündeyiz. Buraya geldiğinizde çevrenizde tam bir şehir turu atmış oluyorsunuz böyle bulunduğunuz noktadan. Tam arkamızdan Kars Kalesi var. Tarihi Osmanlı mimarisinde yapılmış hamamlar var. 12 Havariler Kilisesi Kümbet Camii olarak bu cami var. Bizim kaldığımız otel var, vilayetleri var. Bir de Vaiz Camisi var, Evliya Camii var. Şu anda neredeyiz? Arkamda gördüğünüz çok değerli, geçmiş dönemde yaşamış aşıkların büstünü görüyorsunuz. Hemen arkamda görmüş olduğumuz bina, Namık Kemal'in çocukluğuna dedesiyle yaşadığı bina. Özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde hürriyeti, özgürlüğü, bağımsızlığı savunan bir yazar, şair, gazeteci, çok yönlü bir kişi. Kars merkezin içindeyiz. Yine muhteşem Baltık mimaride bir eser göreceğiz. Burası Alexander Nevski Kilisesi. Kazak Kilisesi diye de geçiyor. Camiye çevrildikten sonra Fethiye Camii olarak adlandırılıyor. Şu anda da Fethiye Camii olarak kullanılıyor. Burası ilk 93 Harbi'nde 1877-1878'de Rusların gelmesiyle yapılan bir kilise. Sonrasında bu camiye çevriliyor. Bu Baltık mimarisinin gerçekten muhteşem örneklerinden. Daha önce burada Rus mimarisinde görürsünüz. Soğan kubbeleri varmış ve çan kuleleri varmış. Bunlar tabii yıkılmış. Buraya 2 tane minare eklenmiş. Evet ya, burada gerçekten her yerde çok tatlı köpekler var. Çok uysal, çok şeker. Hani bizim için artık Kars'ın sembolü haline geldi, öyle söyleyelim. Şimdi Kars Kalesi'ne çıktık. Kars Kalesi'ne çıkmanın 2 yöntemi var. Bir tanesi yürüyerek yaya yoluyla çıkabiliyorsunuz. Bir tanesi de güçlü bir arazi aracınız varsa 4x4 gibi onunla da araba yoluyla çıkabiliyorsunuz. Şimdi burası 12. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılmış bir kale. Fakat daha sonra çeşitli yıkımlara uğramış bir kale. Timur Anadolu'ya girdiği zaman bu kalenin etrafındaki surları yıkıyor. Daha sonra görevlendiren Lala Mustafa Paşa buraya geliyor ve burada farklı eklemeler yapıyor ve burayı restore ediyor. Ama ondan sonra Moğolların, İranlıların, Rusların da saldırıları sonucunda burası sürekli olarak yıkılmış ve sonra tekrar 2 kere daha revize edilmiş bir kale. Kalenin içinde aslında görebileceğiniz aktif bir yapı yok. Sadece bir cami var. Onun dışında eskiden ahırlar varmış, cephanelik varmış, askerlerin de tabii bulunduğu bir yapı varmış. Ama onun dışında şehrin bütününü görmek anlamında çok güzel bir görüntüsü var, manzarası var. Şimdi Kars Kalesi'nde çatısı olmayan bazı böyle yapılar vardı. İçini merak ettik. Sizin için içini göstereceğiz. Yani buraları gezerken aslında şunu düşünmek lazım ya. O dönemde kendinizi canlandırın, hayal edin. Yani askersiniz, buraya gelmişsiniz, daha da tabii soğuklarda. Yani şuradan baktığınızda hele de güneş doğduğunda büyüleyici bir manzara gerçekten. Burası çok esiyor bu arada, aklınızda olsun. Bu arada burası gerçekten çok soğuk. Eldivensiz, beresiz asla kat'a. Şu anda hakikaten yanaklarımı hissetmiyorum. Kamyonun içinde mi sunsaydık? Şu anda neredeyiz? Kars'ta çok az kişinin size gösterebileceği bir yerdeyiz gerçekten. Tabyalardayız.
Şimdi Kars'ta 46 adet tabya var bu bulunduğumuz bölgede. Tabya ne demek? Önce ondan bahsedelim. Tabya bir bölgeyi savunmak için orayı askerlerle ve silahlarla güçlendirilen yapılar demek. Bu yapılar genellikle doğaya uyumlu, kamufle olmuş, saklanmış yapılar. Burası Avrupa'nın ve Türkiye'nin de en çok tabya bulunan yeri. Şu gördüğümüz bütün dağlarda farklı farklı yapılar var. Bazıları yıkılmış, bazıları tam. Buralar tabii kullanılmadığı için şu anda biraz viran durumda. Burada bir sürü asker, bir sürü silah, mühimmat, dönem dönem tabii yoğun yaşanan savaşlar. Hani bunların hepsini düşündüğünüzde etkileyiciliği buradan geliyor. Şimdi nereye geldik? Karsak'a geldik. Karsak'ta peynir, bal, pekmez pek çok şey bulabiliyorsunuz. Çok da güzel bir şey ikram ettiler donduğumuzu görünce bu. Yeşil ceviz pekmezi diye geçiyormuş. İçtikten sonra o acılığını alıyorsunuz. Ben sonradan bir acılık kattıklarını düşünmüştüm. Değilmiş. Aslında cevizin o tazeliğinden gelen acılıkmış bu. İnsanın içini ısıtmak için birebir. Peynirleri de ufak ufak tanıyacağız. Tabii ki hepsine zamanımız yetmeyecek ama göbek kaşarla başlıyoruz. Normal taze kaşarlara oranla 2 derece daha yağlı, daha aromatik bir lezzet. Aroması ne çok ağır, ne çok hafif. Yani ne taze kaşar gibi, ne eski kaşar gibi. Tam ikisinin ortasında ama aromatik bir tadı var. Kars gravyer peyniri Şu 25 kilo? yaklaşık 50 kilogram. 1 kilosunda da yaklaşık 25-30 kilogram arasında süt kullanılıyor. Yaklaşık şu an size verdiğim bir dilim bir bardak süt. Bakteriler burada küçük gaz odaları dediğimiz delikler oluşturuyor. Deliklerin birbirine benzememesi çok önemli. Gözenekler birbirine mümkün mertebe benzemeyecek. Şimdi biz kazın da inceliklerini öğrenmek istedik. Kaz yavruları ilk doğduğu zaman ısırganla beslenir. Bu sırada tamamen doğal hayatında olduğu için çiçeklerden faydalanır, akarsularda kendini temizler. Cumhuriyet bayramı olduğu zaman Kars'ın kristal karı yağ. Kaz karı yiyecek ki iç yağlanması gelişsin. İç yağlanması kaza lezzetini veren şeydir aslında. 10 gün tuzları sepilir. Sabah 6 ile 9'a kadar Ayaz'da kazımız kurutulur. 4 kiloluk bir kazımız o dönemde işte 2 kilo 800 grama falan düşer. Kazını pişirirken kısık ateşte pişireceğiz. İlk suyu tuzlu olur. İlk suyunu dökeceğiz. İkinci suyuyla kazı bir saat yine kısık ateşte pişireceğiz. O suyla pilavı yapılır. Daha sonra kazın dış derisi kızarana kadar fırına veririz. Bu zirve bir kaz. 4 kilo 200 gram. Böyle bir kas 500 lira. Şimdi müthiş bir kahvaltı edeceğiz. Sütlü Çardak'tayız. Serpme kahvaltı söyledik. 2 kişilik diye geliyor ama bu gördüğünüz 3-4 kişiye yetecek bir kahvaltı. Burası çok yoğun oluyor. Bugün cumartesi sabahı. Gelmeden önce rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Akşam yemeği için çok özel bir yere geldik. Burası Hanımeli Restoran. Dilek Hanım'la Çetin Bey'in restoranı. Şimdi ilk defa aşık atışmasına geldik. Karşılıklı iki aşık birbirlerine doğaçlama sözlerini dinleyeceğiz. Çeker, kimi gözyaşını döker. Taygun Bey kamera çeker, güzel insan hoş geldin. Kararmayan şafaktanım, can içinde şirin canım. Güler yüzlü Özge Hanım, bu mekana hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi kazetin tadına bakacağız. Birlikte açıyoruz. Şimdi kazetine kırmızı et gibi demişlerdi ama açıkçası bence yani tam ikisinin karışımı. Ne böyle bir tavuk eti gibi biraz böyle tatsız tuzsuz, ne kırmızı et gibi hani böyle çok bir yoğun tadı var. Hafif, lezzetli, güzel. Ayrıca onun yağıyla da tabii bu bulgur pilavları pişiyormuş. O da bana çok lezzetli geldi. Mutlaka bence buraya kadar gelmişken tavsiye ediyorum, bir tadına bakın. Şimdi buranın meşhur bir de pitisi var. Özel bir servisi varmış. Şimdi onu yapacaklar. Bu ne eti? Kuzu incik. Dilek Hanım bu ne, ayran mı dedik. Dilek Hanım aynen böyle yaptı buranın sahibi. Yoğurt mu dedi? Yoğurt mu? Ne dedik? Dilek Hanım bize hiç görmediğimiz muazzam kokan bir tatlı getirdi. Dinleyeceğiz, nedir? Bu tatlının adı Gafıl Konak tatlısı. Konak deyince şiveyle söylediğinde siz konak anlıyorsunuz.
Aslında Türkçe'ye çevirip biraz lehçeyi değiştirdim. Gafil konuk. Aniden gelen misafir tatlısı. Biz. Künefe gibi ya da ne bileyim bir baklava gibi önceden yapılan bir tatlı değil, sıcak bir tatlı. Bir kaşık un, bir kaşık yağla yapıyoruz. Krep haline geldikten sonra üzerine her şeyi dökebilirsiniz. Adı o yüzden gafil konak tatlısı. Pudra şekeri, reçel suyu, pekmez. Ama ben balıyla ünlü bir şehir olduğu için balı tercih ediyorum. Müthiş. Üzerinde 7 çeşit baharat var. Valla müthiş koktu. Tarçın var sanki, doğru mu? Tarçın, zencefil, kakule, karabiber, nabat, havlucan. Şu anda Kaz Evi'ndeyiz. Kaz Evi'ne herkes akşam gitmeyi tercih ediyor ama cumartesi, pazar özellikle turlar olduğunda çok yoğun oluyor. Şu serpme kahvaltı. Bir iki börek daha gelecekmiş. Ketemiz var, yumurtamız var, işte patates kızartması var. Peynirleri, reçelleri hepsi kendilerinin üretimiymiş, kendi yapımlarıymış. Lezzetli bulduk. Hani gelirseniz birkaç gün kalacaksanız denemenizi tavsiye ediyoruz. Kişi başı bu serpme kahvaltı 60 lira. Burasını yine Karslı bir arkadaşımız önerdi. Gastro Kars. İpek Hanım çiftliği vardır böyle Ege'de, benim memleketime yakın. Burası onun restoranıymış. Gerçekten çok geleneksel yemekler yiyeceğimizi düşünüyoruz. Çünkü içeride kaz etinden tutun, hengeli, işte pitisi, pek çok örneklerini göreceğiz. Neler söyledik aslında? Pek çok şey söyledik. Şimdi aklımda kalmayacağı için buradan okuyacağım. Piroşki söyledik. Kafkaslardan gelen bir lezzet. Kaz ciğeri çok yemek istiyordum ama yokmuş çünkü mevsimi değilmiş. 10-15 gün sonra kazlar böyle kar yedikçe yağlanıyormuş. O zaman oluyormuş. Yetişemedik. Kaz yiyeceğiz tabii ki, elbette ki. Mantı yiyeceğiz. Piti yiyeceğiz. Kuzu incikle. Bu tarz yöresel lezzetleri deneyeceğiz ve bir tane daha vardı. Hatırlayamadım. Gelsin lezzetleri konuşalım. Yemeklerimiz geldi. Gerçekten hepsine tadına baktım. Mantı gerçekten başarılı. Gazeti çok lezzetliydi. Şu erişte diye geçiyor mercimek. O da çok güzeldi. Şimdi pitiyi deneyeceğim. Piti neydi? Altında böyle lavaş, kuzu incik olarak servis ediliyor. Kuzu inciği böyle tek tek içine böyle koyacaklar. Böyle mercimek nohutlu sosuyla. Gerçekten başarılı burada yemekleri. Şimdi sahne Kars'a geldik. Burada geleneksel halk dansları oynanıyormuş. Özellikle de Kafkas dansları varmış. Çok merak ediyoruz hakikaten. Çok güzel akordeon sesi geliyor. Şimdi bizim tabii son akşamımızdı. Son akşamımızı farklı yerlerde yiyerek değerlendirdik. Şimdi burası da çok öne çıkan söylenen mekanlardan bir tanesiydi. Yemeyeceğiz ama şöyle hızlıca bir içini görelim istiyoruz. Labris'teyiz. Girişteki ambiyans ilginç gerçekten. Kars bizi çok şaşırttı. Çok farklı, çok güzel, çok estetik. Yani çok her akşam gidebileceğiniz başka bir yer var. Hemen hemen neredeyse pek çok mekanın önünde açık orada böyle koca ateş böyle çukurları var. Günaydın. Kars'taki gezimiz devam ediyor. Bugün 4. günümüz. Bugün nereye gideceğiz? Doğu Ekspres'e binmemiş olabiliriz ama onu yakalamaya gidiyoruz. Onu çekeceğiz. Katerina Köşkü'ne gideceğiz, Av Köşkü'ne. Aynı zamanda başarılıysak birkaç müzeye gideceğiz. Göreceğimiz yine çok yer var. Şu Evet, anda saygılar. eksi 15 mi 20 mi bilmiyorum da benim hissettiğim eksi 30 gibi. Doğu Ekspresi trenini bekliyoruz. Dün kaçırdık treni. O yüzden bugün bir daha geldik. Ama hava çok soğuk. Bu sefer kaçırmayalım diye dışarıda onu bekliyoruz. Şu anda meşhur Doğu Ekspresi'ni Kars'tan uğurlamaya geldik. Rötar vardı, 1,5 saattir bekliyoruz. 1,5 saattir bekliyoruz. Şu anda bunu bizim için yapıyor.
Kafkas Cephesi Harp Müzesi'ne geldik. Türkiye'nin böyle sayılı interaktif yani etkileşimli müzelerinden bir tanesi. Burada bir takım savaş canlandırmaları var. Kafkas Cephesi canlandırmaları var. Burası Kanlı Tabiye diye de geçiyor aynı zamanda. Çünkü burası eskiden bir tabiyaymış. Neden Kanlı Tabiye deniyor? 1828'de bir gece ani bir Rus baskını düzenleniyor. Buraya Ruslar geliyor. Bir gecede buradaki bütün askerleri şehit ediyor. O yüzden de buraya Kanlı Tabiye diyorlar. Şimdi içeride detaylarını görelim. Etkileyici bir enstalasyon bizi karşıladı. Burada gördüğünüz ışıklandırılmış her bir obje bir çarık. Ve bu çarığın her biri Sarıkamış'ta donarak şehit düşen 1000 tane askeri temsil ediyormuş. Aynı zamanda burası iki tarafta karşılıklı ayna konumlanmış. Bu aynada da yine sonsuzluk hissi verebilmek için yapılmış. Burada revir bölümü canlandırılmış. Yani savaşın gerçekten boyutu, üzüntüsü, sıkıntısı, kasveti hakikaten çok güzel verilmiş. Bu arada mankenler de çok başarılı olmuş. Müze gerçekten çok etkileyici. Sizi tamamen o savaş ruhuna, o savaşın olduğu zamanları alıp götürüyor. Hem burada bir takım kullanılan silahları göstermişler, sergilemişler. Hem de aynı zamanda hani bütün çıplaklığıyla bölüm bölüm savaştaki, Tabya'daki hayatı da anlatmışlar. Şu anda Sarıkamış'tayız. Burası Katerina Köşkü. Ruslar Kars işgal ettiği sırada 2. Çar Nikola tarafından yaptırılmış. Eşinin adı Katerina olduğu için Katerina Köşkü denmiş ve karısına atfettiği düşünülmüş ama aslında bu hasta olan oğlu Alexey'e yaptırılmış bir rehabilitasyon merkeziymiş. Çok üzücü, yani çok üzüldük. Bu kadar hırpani, bu kadar eski püskü, bu kadar unutulmuş bir yapı beklemiyorduk. Çünkü bu kadar Katerina Köşkü deniyor. Biraz daha özen gösterilmesini beklerdik. Şimdi size kalan kısmından anlatabildiğimizi anlatacağız. Burası bizim hep anlattığımız aslında Rus binalarına tam bir örnek. Burası hiç çivi çakılmadan tamamen böyle ahşap kütüklerin birbirine geçme yöntemiyle yapılmış. Rus mimarisinde gördüğümüz peç dediğimiz ısıtma sistemi var. Hatta şurada da var. Beton sütunların içinden bu peç dediğimiz bacalardaki sıcak hava geçiyormuş ve koca binayı, köşkü böyle ısıtıyormuş. Çok büyük bir yer. Size çok güzel gösterelim diyor. O peçten bir örnek bulduk ama o odayı bulmamız lazım şimdi. Şuradaydı sanki, değil mi? Şu büyük bir kolon vardı. Gelin birlikte keşfedelim. O kadar büyük ki. Şuradaydı. Tamam. Şu gerçekten de beton sütun. Bu sütunlar tamamen evin içine dolaşıyor. Şöyle görüyorsunuz bu yapıyı. Ya muhteşem bir manzara. Şimdi buraya gelirken hatta şunu söyledim. Ya dedim nasıl ağzının tadını biliyorlarmış. Nereden gelmişler, bulmuşlar buraları. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin birazcık dışında kalıyor burası ama ormanın içinde muazzam bir yapı. Ama geldiği nokta çok üzücü. Karışık duygular içerisindeyiz. Çünkü bu kadar özel, bu kadar güzel yapılar, hani bu kadar madem övülüyor, anlatılıyor, hani sahip çıkılıyor bir yerde Katerina Köşkü diye. Ama gelip böyle görmek, yani çok üzgünüm. O kadar söyleyebilirim. Şimdi Kars'a gelenlerin 2 tane alternatif oluyor. Bir Otel Çeltikov, bir de Katerina Otel oluyor. Size çok güzel bir alternatifle geldik. Vilayetler Evi diye geçiyor. Diğer 2 otele göre de biraz daha uygun fiyatlı. Burasının lokasyonu gerçekten çok iyi. Şöyle gösterelim. Burası Kars Kalesi. Hemen otelin karşısında 12 Havariler Kilisesi var. Yani tam merkezdeyiz.